Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz bandana modellerinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel bir model. Şöyle daha yakından görün. Böyle yapımı da bir o kadar zevkli ve bir o kadar kolay bir model. Bandanalarımız yetişkin için çalıştım. Size şöyle ölçülerini de vereyim arkadaşlar. Kaç santim olduğunun ölçüsünü de verelim. Şimdi bağcık kısımlarından değil, tam şu bitiş noktasından itibaren diğer bitiş noktasına kadar 44 santim, hatta 44,5 santimlik bir ölçümüz var. Şöyle bağcık kısmının da yine ölçüsünü paylaşayım sizlerle, kaç santim olmuş. Bağcığını ister kısa ister daha uzun yapabilirsiniz. 31,5-32 santim gibi bir bağcık ölçümüz var arkadaşlar. Evet, ölçülerimiz bu şekilde. Kullanmış olduğum ip 330 metrelik koton bir ip kullandım. Açıklama kısmına yazarım arkadaşlar. Buradan maalesef söyleyemiyoruz. İstediğiniz yünle çalışabilirsiniz ama hani yazlık yünlerle, böyle merserize yünler var. İnce yazlık dantel gibi görünen, hani görmesine sebep olacak ipler var. Onlarla hazırlayabilirsiniz. Çok da şık olacaktır. İpime uygun da 2 numaralık 2 numara 2 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Çok az bir ip yedi. Yani hani böyle elinizde parça ipleriniz varsa onları da değerlendirmek için kullanabilirsiniz. İsterseniz şu orta su taşı olan modelli kısmı boncuklarla da dikiş yapabilirsiniz. Yani inci boncuklar var mesela, hani şu kısımlar, bir tane mesela buraya atlarsınız, buraya bu şekilde yapabilirsiniz. Veya yarım inciler var, hani yapıştırabilirsiniz. Bunu süslemek size kalmış bir şey. Nasıl tercih ederseniz. Benim modelim bu şekilde. Şimdi dilerseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızda da destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Her bir yorum bizler için çok değerli. Daha fazla video gelmesi ve daha fazla kişiye ulaşmamız için. Evet, şimdi isterseniz yapımına geçebiliriz. Hepinize kolay gelsin. Bandanamızın yapımına başlıyoruz. Sihirli halkayla başlayacağız arkadaşlar. Şöyle parmağımıza doluyoruz. Tığımı aldım. Evet, 3 tane zincir çekelim. Şimdi bu yuvanın içerisine zincirimi de sayarak 3 tane trabzan yapacağız. İkinci trabzanım. Üçüncü trabzanım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine 3 tane trabzan yapacağım. İkili trabzanlar yapıyoruz. 1 2 3. Daha sonrasında sihirli halkamızın ipini çekiyoruz ve bu halkayı iyice kapatıyoruz. Evet, döndürüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve burada bakın 2 tane zincir çekmiştik. Bu zincir çekmiş olduğumuz yuvaya, buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Modelimiz su taşı. Su taşını devam ettiriyoruz arkadaşlar. Örüyoruz. 3, 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya 3 tane daha trabzan yapıyorum. Döndürüyorum. 3 zincir. Aynı yere, yani bu yuvamıza arkadaşlar 3 tane trabzan yapıyoruz. Hep bu yuvalara işlemlerimizi yapacağız. 3 zincir. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Döndürdüm. 3 zincir çekiyorum. Dönüşlerde 3 zincir çekiyoruz. Tekrar yuvamın içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere tekrar 3 tane trabzanımı yapıyorum. Döndüm, 3 zincir. Üç tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz.
Kaç santim istiyorsak arkadaşlar, yani çocuk boy yapacaksanız çocuk boy yani ölçersiniz başını. Ona göre yapmanız gerekiyor. Şimdi ben yetişkin olarak çalışacağım. Bir bakalım kaç santim yapacağım. En son yaptıktan sonra sizlerle ölçeceğim. Şimdi ilerletelim. Hazırladım ben. Şimdi şöyle kaç santim olduğunu sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Şimdi evet, tam 40 santim kadar örmüşüm. Bu su taşları toplamda 31 tane oldu benim. 40 santim benim için yeterli bir ölçü. Zaten 1 santim bu kısımdan, hani ördükçe buradan 1 santim de buradan büyüyecek. 2 santim daha büyümüş olacak. Şimdi devam edelim. Evet, 2 zincir çekiyorum. Şimdi kenarlarının yapımına geçiyoruz. 2 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Şimdi bakın, burada dönüşlerde 3'er tane zincir çekmiştik. Bu çekmiş olduğumuz 3 zincirlerin içerisine işlemlerimizi yapacağız. Buraya 8 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane ikili trabzanımızı yaptık. 2 zincir çekiyorum. Aralarda 2 zincirlerimiz olacak. Geliyorum buradaki dönüşteki 3 zincir çekmiş olduğum kısma. Buraya da batıyorum. Bakın, ipimi almadım, battım. Tığımda 2 tane var. Topluyorum. Yani sık iğne yapıyoruz. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Buradaki, bakın, bu 3 zincirlik alan hemen buraya. Buralarda işlemlerimizi yapacağız. Buraya da yine 8 tane trabzanımı yapıyorum. İkili trabzanlar yapacağız. Evet. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Buraya geliyoruz. Buraya sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Buraya geldim. Yani bir boşlukta 8 trabzan yapıyoruz. Diğer boşluğa da sık iğne ile bağlıyoruz. Evet, 2 zincir. Aralarda 2 zincirimizi unutmayalım. Sık iğne ile bağladım. Şimdi buraya kadar gelelim. Buradaki dönüşü de yine sizlerle paylaşacağım. Evet, bu kısma kadar geldim. Buraya dolgu yapıyorum. 8 tane. İki zincir çektim. Şimdi bu başlamış olduğumuz sihirli halkanın olduğu yerdeyiz. Buraya da yine 8 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Şöyle batıyorum. 8 tane trabzanım olacak. 1 2 3 4 5. Bakın, trabzan yaptım. Buraya da trabzan yapıyorum. 7 8. 2 zincir çekiyorum. Şimdi burayı da trabzanla devam edeceğim. 8 tane trabzan yapıyorum. Bakın, bu köşelere, yani başlangıç yerlerine girerken trabzan ve çıkarken de yine trabzanla çıkıyoruz. Bu kısım önemli. Böyle yapın arkadaşlar. Yoksa toplar trabzan yapmadığınızda. 7 8. Bakın, herhangi bir toplama yok. Bir şey yok. Eğer buraya hani sık iğneyle bağlayıp buraya geçmiş olsaydık burada bir toplama olacaktı. O yüzden bu kısımları bu şekilde
yapacağız. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Sık iğne ile bağladım. Bu tarafa da yine 8 tane trabzan yapıyorum. Şimdi aynı işlemleri devam edeceğiz yine. Yine köşeye gelince yine sizlerle paylaşacağım o kısmı. Diğer baştaki şu kısma geldiğimde yine burayı da sizlerle paylaşacağım. İki zincir, sık iğne ile bağlıyorum. 2 zincir, 8 trabzan. Yine köşeye geldim. Buradaki dönüşteki 3 zincirlik yere 8 trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum ve şuradaki ortada 2 zincir çekmiş olduğumuz yuvamız var. Buraya da yine 8 tane trabzan yapıyorum. İki zincir. Başlangıç noktamız bu kısımdı. Burada hatırlıyorsanız ilk 2 zincir çektik ve 8 trabzanımızı yaptık. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum ve buradaki ilk trabzanımızın tepe noktasına batıyorum ve içinden çıkarıyorum. Yani burada bir birleştirme yapmış olduk. Üst sıraya geçeceğiz. Bakın burada da yine dolgu, dolgu ve dolgu. Diğer tarafta da aynı işlemi yapmıştık. Şimdi 2-3 zincir çekiyorum ve bunların üzerine trabzan olarak devam edeceğiz. Şimdi 3 zincirimizi çektik. Hemen yanındakinin üstüne trabzan yapıyorum. Her bir ilmeğimin, her bir trabzanımın tepe noktasına, bakın tepe noktası dediğim yerler arkadaşlar bu kısımlar. İkili trabzanlarla gidiyorum. Evet. Şimdi burada sık iğnemin üzerine de hiçbir zincir çekmiyorum. Sık iğnemin üzerine de bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum yine. Zincir çekmiyorum. İlk trabzanımdan başlayarak trabzan yapıyorum. Her birine birer kere. Yani burada 8 tane trabzanım olmuş olacak. Altta 8 dolgu yapmıştık. Burada da yine 8 tane trabzanımız olmuş olacak. Sık iğnemin üzerine yine trabzan yapıyorum. Burada hiçbir şekilde aralarda zincirimiz yok. Çok şık bir model. Böyle başınıza taktığınızda gerçekten çok güzel. Daha ince böyle yazlık akrilik iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yazlık ince iplikler var. Onlarla da yapabilirsiniz. Hani bu kalın olur, ben daha ince istiyorum derseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Böyle bir dantel görüntüsü, bir havası da verir. Çok da güzel olur. Elinizde varsa değerlendirebilirsiniz. Merserize yünler var. Onlarla yapabilirsiniz. Merserize ince yani. Evet, şimdi bu şekilde devam edelim. Köşe noktasına geldik. Burada şimdi sık iğne yok arada. Direkt bu 8 trabzanın üzerine geliyorum. Şimdi bakın yapacağım. 2 3 4. Şimdi bu beşinciye 2 tane trabzan yapacağım. Çünkü dönüşümü sağlıyorum burada. Toplamasını istemediğim için buraya 2 tane aynı noktaya trabzan yaptım. Şimdi devam ediyorum. Yani bu köşede 9 tane trabzanım olmuş olacak. Çok da böyle sıkı olarak dönmeyin burayı.
Evet. Şimdi devam ediyorum tekrar. Hafif bir bükülme, ters dönme gibi olur. Elinizde de hani o şekilde olursa neden topladı demeyin. Bir üst sırada bu toparlanıyor arkadaşlar, bu kısım. Dönüşümüzü o şekilde yaptığımız için hani kenar uç kısım olduğu için o normal toplanması, ama bir üst sırada yani son sırada o toplanacak. Yani düzelecek daha doğrusu. Şimdi devam ediyorum. Evet, diğer köşeye kadar yine gelelim. Evet, köşe noktamıza kadar geldik. Şimdi yine burada ilk 4 tane trabzanımı yapıyorum. Daha sonrasında 5.'ye 2 tane trabzan yapacağım. Dönüşümü sağlıyorum. Hani çok daralmasın diye bu kısım. Yani burası 9 tane olmuş olacak. Evet. Şimdi başlangıç noktamıza geldik. İlk burada 3 tane zincir çekmiştim. Hemen 3. zincirimin sondakine kaydırmayla bağlıyorum. Geçiyoruz bir üst sıraya. Bir zincir çektim. Bakın, burada yapacağımız işlem sık iğne sırası olacak ve şu trabzanların boşluk alanlarına, yani tepe noktalarına değil, bu boşluklarına batacağız. Şimdi ilkini yapıyorum, sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Aralarda bir zincirimiz olacak. Hemen bakın, yine bu boşluğa bir zincir, tekrar boşluk, bir zincir, boşluk, bir zincir. Bakın, boşluklara sık iğne yapıyoruz. Son sıramız sık iğne. Bağcık kısımlarını da burada yapacağız. Bu sırada yapacağız. Tüm boşluklara sık iğne yapıyoruz. Bakın, burada da yine aynı şekilde. Aralarda bir zincirimiz mutlaka var. Bu bir zincirimiz, bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Köşe noktasına geldiğimizde yine devam edeceğiz. Köşe noktasına geldim. Yani bu başlangıç kısmımıza. Şimdi orada ilerliyorum. Tam ortasındakine geleceğim. Bakın, tam ortaya geldim. 4 tane yaptık. 2, 4. Şimdi burada bağcık kısmımızı yapacağız. Bunun için 70 tane ben zincir çekeceğim. Sizler isterseniz hani uzun isterseniz daha fazla çekin, işte kısa isterseniz daha az çekin. Bu size kalmış arkadaşlar. 70 tane zincirimi çekiyorum. Evet, zincirimizi çektik. Şimdi bunun üzerine sık iğne ile öreceğim arkadaşlar. Her bir zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın, her birine sık iğne yaparak aşağıya kadar ineceğim. Bağcık kısımlarımız da bu şekilde. İsterseniz kaydırma yaparak da devam edebilirsiniz. Ben böyle sık iğne yaptım bu sefer. Zincirimi tamamen sık iğne ile ördüm. Şimdi hiç zincir çekmedim.
ve yanındakine yine boşluğa sık iğne ile batıyorum. Şimdi bakın böyle tuttuğumuzda tam orta noktasına denk gelmiş oldu. Çünkü bunu bakın şuradan başlıyorum, 1 2 3 4 sık iğne yaptım, zincir çektim. Ve daha sonrasında üzerine doldurarak geldik, tam ortalamış oldum. Şimdi devam ediyoruz. Yine aynı işlemlerimize, yine aralara batarak evet. Bakın bu kısım toparladı. Altta birazcık bükülmüştü. Şimdi toparlamış oldu. Bu bizim son sıramız. Evet. Aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. Diğer uca kadar gelelim. Evet, yine köşeye geldik. Birinciyi yaptık. Bakın birinci sık iğnemi. Hemen birinci sık iğnem şu araya gelmiş oluyor arkadaşlar. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü sık iğnem. Ve dördüncü sık iğne. Şimdi bağcığımızı yapıyoruz. Yine 70 tane zincir çekeceğim. Evet, 70 zincirimi çektim. Üzerine de sık iğne ile ördüm arkadaşlar. Dip kısma kadar geldim. Şimdi yine bakın yandakine sık iğne, yandaki boşluğa sık iğne ile bağladım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar. Evet, şimdi buradaki ilk çekmiş olduğumuz bir zincirle birlikte birleşimimizi sağlıyorum. Bir zincir çektim ve bitirdim. Şimdi arka kısımda ipimizi gizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok basit. Hemen böyle 1-1,5 saatte yapılabilecek çok kolay bir model oldu. Şöyle ilmeklerin aralarından bunu gizleyelim. Sonrasında son haliyle gelelim. Evet arkadaşlar, bandanalarımız hazır. Son hali bu şekilde. Arka kısmından, şöyle ters kısmından buharlı bir ütü verdim. Ve daha hani modeli daha kendini göstermiş oldu. Çok şık, çok güzel. Hemen yapılabilecek şahane bir model oldu. Böyle ben farklı bir renginde hazırladım. Sizler de rengarenk hazırlayabilirsiniz. Her rengiyle her renge yakışan bir model. Kesinlikle denemeniz gereken bir model arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekildeydi. Umarım kolaylıkla yapabilirsiniz. Elimden geldiğince en iyi şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer yapamadığınız, takıldığınız bir nokta olursa mutlaka yorumlarda sorun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.